Selam dostlar, ben İbrahim Ertaş. Bu kanalda, bu topraklarda anlatıla gelen ama zamanla unutulmuş hikayelerin izini sürüyoruz. Bugün birlikte her gece başımızı kaldırdığımız gökyüzünde saklı bir Kürt efsanesine kulak vereceğiz. O yüzden sizden küçük bir ricam var. Arkanıza yaslanın ve beni sadece kulağınızla değil, hayal gücünüzle de dinleyin. Çünkü bugün sizi çok uzağa götüreceğim. Ama aslında her gece tam tepenizde duran bir yere, gökyüzünü. Hani şu geceleri şehir ışıkları biraz azaldığında beliren, gökyüzünü baştan başa yaran, beyaz bir şerit gibi duran manzara var ya, günümüzde ona saman yolu diyoruz ya da sık duyduğumuz adıyla süt yolu. Okullarda böyle öğrendik, belgesellerde böyle izledik, milyarlarca yıldızdan oluşan devasa bir galaksi. Bilimsel tanımı bu. Ama bu topraklarda Mezopotamya'nın binlerce yıllık köylerinde dedelerimiz ve ninelerimiz gökyüzüne baktığında sadece yıldız kümeleri görmüyordu. Onlar orada bir hikaye görüyordu. Bir hata, bir çaresizlik, bir utanç ve aynı zamanda bir uyarı. Kürtçe'de bu yolun adı bölgeden bölgeye değişir ama en çok bilinen iki ismi vardır. Biri Reya Kadızan yani hırsızların yolu, diğeri ise Reya Kakeşan yani saman taşıyanların yolu. Düşünsenize evrenin ortasında milyarlarca yıldızın arasında utançla mühürlenmiş bir hırsızlık hikayesi duruyor ve biz her gece farkında olmadan ona bakıyoruz. Peki neden saman? Bir insan neden adını gökyüzüne yazdıracak kadar büyük bir saman meselesinin içine girer? Bugünden bakınca saman basit görünebilir. Bir avuç kurumuş ot gibi. Ama o eski Mezopotamya kışlarında saman demek hayat demekti, hayvan demekti, süt demekti, ekmek demekti, bereket demekti. Bir ahırda saman yoksa bahar da yoktu. O yüzden saman o coğrafyada sadece bir eşya değil, insanın geleceğiydi. Belki şu an içinizden bir avuç saman için bu kadar mı diyorsunuzdur. Ama bu efsane bize şunu anlatır. Toprağa bağlı yaşayan bir halk, adaleti ve dürüstlüğü sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de aramış. Yapılan yanlışı unutmak yerine onu yıldızların arasına kazımış. İşte bu videoda o gizemli saman hırsızının peşine düşeceğiz. Gece yarısı yapılan o hırsızlığın nasıl olup da yeryüzünden gökyüzüne yükselen bir işarete dönüştüğünü konuşacağız. Doğanın bu sırrı neden hiç silmediğini, neden her gece bize yeniden gösterdiğini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız ışıkları biraz karartın, Mezopotamya'nın dondurucu bir kış gecesine, efsanenin doğduğu o küçük kerpiç eve doğru yolculuğumuza başlayalım. Çünkü bu videodan sonra gece başınızı kaldırıp o beyaz şeride baktığınızda artık sadece yıldızları değil, o telaşlı köylünün ayak izlerini de göreceksiniz. Bu hikayeyi gerçekten anlayabilmek için şimdi sizi Zagros dağlarının eteklerine götürmem gerekiyor. Kerpiç evlerin bacalarından dumanın tüttüğü ama soğuğun insanın iliklerine kadar işlediği dondurucu bir kış gecesini. Öyle bir kış düşünün ki kar dağ boyunu aşmış, yollar çoktan kapanmış, köyün dış dünyayla bağı tamamen kopmuş. O zamanlar hayvancılıkla yaşayan bir aile için samanlık, bugünün banka kasası gibiydi. İçindekiler sadece kuru ot değil, hayattı. Çünkü kışın ortasında samanınız biterse ahırdaki canlıların göz göre göre açlığa sürüklendiğini izlemek zorunda kalırdınız. Ve bu bir insanın taşıyabileceği en ağır yüktü. İşte hikayemizin kahramanı da tam bu kabusun ortasında kalmıştı. Yüreği merhamet dolu, niyeti temiz ama kaderi yoksul bir köylü. Yazdan hazırladığı saman o yıl kışın beklenenden çok daha sert geçmesi yüzünden erkenden tükenmişti. Günler geçmiş, kar dinmemiş, umut her sabah biraz daha azalmıştı. Düşünmüş, taşınmış, komşusunun kapısını çalmayı aklından geçirmiş ama bunu da cesaret edememişti. Çünkü biliyordu kimsede fazladan bir avuç saman bile yoktu. Herkes kendi hayvanını ayakta tutma derdindeydi. Geceleri ahıra girdiğinde ineklerin ve koyunların o mahzun bakışları, açlıktan gelen cılız sesleri adamın uykularını kaçırıyordu. Bir baba, bir ev sahibi için en ağır şey elindeki canlara verecek bir lokma bulamamaktı.
ve sonunda bir gece yarısı nefsiyle girdiği o sessiz savaşı kaybetti. Kendim için değil dedi kendi kendine. Sadece bu gecelik, sadece hayvanların bahara kadar dayanabilsin diye. Karanlığın en koyu olduğu, kurdun kuşun bile yuvasına çekildiği o saatte yanına büyük bir çuval aldı ve komşusunun samanlığına doğru sessizce yürüdü. Dizleri titriyor, kalbi göğsünü parçalayacak gibi atıyordu. Samanlığın kapısını usulca açtı, o genzi yakan taze ot kokusu bir anlığına içine doldu, panikle, aceleyle çuvalı doldurmaya başladı. Bir yandan etrafını kolluyor, bir yandan da yaptığına kendini ikna etmeye çalışıyordu. Çuval ağzına kadar dolduğunda sırtına vurduğu gibi karanlığa karıştı. Ama o telaşın, o korkunun içinde fark etmediği küçücük bir şey vardı. Çuvalın dibinde neredeyse görünmeyen bir delik. Koştukça farkında olmadan samanlar yere dökülüyordu. Tane tane, ince ince. Sanki kader attığı her adımda arkasında bir iz bırakıyordu. Karın bembeyaz örtüsünün üzerinde samanlardan sessiz bir yol çiziliyordu. İşte o gece yeryüzünde başlayan bu kısa kaçış birazdan gökyüzüne uzanan ve asla silinmeyecek bir kanıta dönüşecekti. Gecenin karanlığında çuvalındaki delikten habersizce kaçan köylü sonunda ahırına ulaşmıştı. Kapıyı kapatıp arkasını yasladığında derin bir nefes aldı. "Tamam," dedi kendi kendine. "Hayırlısıyla bu kışı da çıkaracağız." Samanları hayvanların önüne sererken yüzünde kısa bir huzur belirdi. İnekler, koyunlar başlarını kaldırmış, ilk kez doymuş gibi yemeye başlamıştı. Ama o huzurun altında kalbinin bir köşesinde ince bir sızı vardı. Çünkü insan ne kadar haklı gerekçeler bulursa bulsun, yanlış yaptığını en çok kendi içinde hisseder. Asıl olan biten sabahın ilk ışıkları karların üzerine düştüğünde başladı. Köy yavaş yavaş uyanıyordu. Kapılar açılıyor, insanlar her zamanki gibi dışarı adım atıyordu. Ama o sabah kimse gözlerini yerden alamadı. Bembeyaz kar örtüsünün üzerinde bir uçtan bir uca uzanan sapsarı, upuzun bir yol vardı. Saman taneleri ne rüzgarla savrulmuştu ne de ayak izleriyle bozulmuştu. Sanki biri gece boyunca cetvelle çizmiş gibi dümdüz duruyordu. O yol yoksul köylünün kapısından başlıyor, komşusunun samanlığına kadar uzanıyordu. Utancın yolu gün gibi ortadaydı. Köylü ahırdan çıkıp bu manzarayı gördüğünde dizlerinin bağı çözüldü. Yakalandığını anladı, başını önüne eğdi ama tam o anda köyde kimsenin daha önce tanık olmadığı bir şey olmaya başladı. Efsane bu ya, rüzgar birden sertleşti ama bildiğimiz rüzgarlardan değildi bu. Karın üzerindeki samanları savurmak yerine onları usulca yerden kaldırdı, tane tane sabırla sanki görünmez bir ipe dizilmiş gibi. Samanlar dimdik gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Köylüler şaşkınlık içinde başlarını kaldırdı, saman taneleri bulutları geçti, karanlığı yararak daha da yukarı çıktı. Rivayete göre doğa, bu çaresiz ama yanlış olan eylemi sadece o köyün içinde bırakmak istemedi. Tüm insanlığa ders olsun diye onu gökyüzünün en tepesine asmaya karar verdi. O dökülen her saman tanesi birer ışık hüzmesine dönüştü, birer yıldıza. İşte o günden sonra başımızı her kaldırdığımızda gördüğümüz o devasa beyaz kuşağa Reyak Kadızan, yani hırsızların yolu dendi. Bazı bölgelerde ise hırsızın kendisinden çok taşınan emeğe saygı duyuldu ve ona Reyak Kakeşan, yani saman taşıyanların yolu adı verildi. O bembeyaz şerit aslında bir insanın telaşla, korkuyla ve çaresizlikle arkasında bıraktığı izlerin sonsuzluğa mühürlenmiş halidir. Ve bugün bile gece gökyüzüne baktığınızda o yolu görebilirsiniz. Çünkü bu efsane bize şunu fısıldar: gizli yapılan hiçbir şey gerçekten gizli kalmaz. Yeryüzünde örtülen her iz bir gün gökyüzünde ortaya çıkar. İşte arkadaşlar, bu anlattığımız hikaye sadece bir hırsızlık masalı değil. Aslında bir coğrafyanın, bir halkın hayata nasıl baktığının kısa bir özeti.
Çünkü her efsane anlatıldığı toprağın değerlerini taşır. Batı mitolojisine baktığımızda mesela Yunan anlatılarında bu yolun tanrıça Hera'nın gökyüzüne saçılan sütü olduğuna inanılır. Orada kutsallık tanrılardan, tanrıçalardan ve onların öykülerinden doğar. Ama Mezopotamya'da kutsal olan şey çok daha yere basar. Topraktır, emektir, hayvandır ve o hayvanı kışın ortasında ayakta tutan bir avuç samandır. Bizim kültürümüzde kutsal olan sadece süt değil, o sütü veren candır ve o canın yaşamasını sağlayan emektir. İşte bu yüzden efsanelerimiz bile gökten değil, yerden beslenir. O günün en kıymetli hazinesi neyse, hikayeler de onun etrafında şekillenir. Mezopotamya'da bu hikayeyi bilen yaşlılar, gece gökyüzüne baktıklarında sadece uzayın derinliklerini görmezler. Onlar o pırıltılı kuşakta dürüstlüğün değerini görür, yardımlaşmanın önemini görür ve insanın düştüğü o büyük çaresizliği hatırlar. Bu efsane aslında bize sessizce şunu fısıldar: ne kadar karanlıkta yürürsen yürü, ne kadar hızlı kaçarsan kaç, arkanda mutlaka bir iz bırakırsın. Bazen o iz karın üzerinde kalır, bazen de gökyüzünün tam kalbine kazınır. Milyarlarca yıl silinmeyecek şekilde. Bugün büyük şehirlerin ışıkları o muazzam saman yolunu görmemize pek izin vermiyor. Beton binaların arasında başımızı kaldırıp o eski bilgeliğe ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ama bir gün yolunuz ışıkların azaldığı sessiz bir dağ köyüne düşerse, durun, gökyüzüne bakın, o bembeyaz yolu gördüğünüzde o yoksul köylünün telaşlı adımlarını, sırtındaki çuvaldan dökülen samanların o hafif hışırtısını hayal edin. Bizim kültürümüz işte böyle anlatılarla dolu. Doğayla iç içe, insana ayna tutan, dersini bağırmadan veren hikayelerle. Peki sizin büyükleriniz gökyüzündeki bu pırıltı için ne anlatırdı? Sizin oralarda bu yola verilen başka bir isim, dilden dile dolaşan farklı bir hikaye var mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bu hikayeler paylaşıldıkça yaşar, anlatılmadığında değil, unutulduğunda kaybolur. Bu videoda benimle birlikte Mezopotamya'nın o soğuk kış gecesine konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer bu hikayeleri seviyorsanız ve bu coğrafyanın kadim anlatılarını birlikte keşfetmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeniz ve yorumlarda kendi hikayelerinizi paylaşmanız bu anlatıların yaşamaya devam etmesini sağlıyor. Bir sonraki hikayede aynı gökyüzünün altında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kal.